Affet beni. Daha erken gelmeliydim. Bana bir çocuk dünyaya getirdiğini nasıl söylemezsin? Burada ona bir şey olmasından çok korktum. Size hiçbir şey olmasına izin vermeyeceğim. Beni asla affetmeyeceğini sanıyordum. Sana kızgınım ama seni seviyorum. Her şeye yeniden başlayacağız. Alya'nın Cihan'ın hayatından kaybolmasının üzerinden tam bir yıl geçmişti. Onun için bu yıl, hayatının en zor dönemlerinden biri olmuştu. Alya'nın gidişinden sonra onu aramaya devam etmişti. Ancak tüm girişimleri aynı şekilde sonuçlanmıştı boşuna. Alya kimsenin onu bulamayacağından emin olmuştu. Hayatını değiştirmiş, geçmişle olan neredeyse tüm bağlarını koparmış ve sadece Deniz ve doğmak üzere olan çocuğu için yaşamıştı. Zamanla kaçışının acısı azalmamıştı. Cihan hakarete, hayal kırıklığına ve ihanet duygusuna rağmen Alya'yı sevmeye devam ediyordu. Bu yüzden bir gün, Alya beklenmedik bir şekilde malikanenin eşiğinde belirdiğinde gözlerine inanamayarak birkaç saniye dona kalmıştı. Alya karşısında duruyordu ama artık yalnız değildi. Kucağında küçük bir kız çocuğu vardı. Alya nasıl davranacağını bilemiyordu. Aylarca hazırladığı tüm sözler birdenbire anlamını yitirmişti. Yorgunluğu, acıyı ve çoktan cevaplaması gereken soruları gözlerinde görebiliyordu. Bu konuşmayı herkesin önünde yapmak istemeyen Cihan, elini tuttu ve onu odaya götürdü. Sonunda yalnız kaldılar, ilk ilgilendiği şey Deniz'e oldu. Alya çocuğun otelde kaldığını ve biraz sonra geleceğini açıkladı. Bu konuşmamın herkes için çok zor olacağını anladığı için önce Cihan'la yalnız konuşmak istedi. Aralarında sessizlik oluşur oluşmaz, Alya artık duygularını tutamadı. Bir yıldır içinde taşıdığı her şey patladı. Konuşmaya çalıştı ama kelimeler gözyaşlarında kayboldu. Cihan kollarındaki çocuğa dikkatle baktı. Açıklamaya ihtiyacı yoktu. Gerçeği hemen anladı. Kız onun kızıydı, o anda içinde bir şey değişti. Tanışmalarının başından beri korumaya çalıştığı tüm soğukluk parçalanmaya başladı. Gözyaşlarına dayanamayan Cihan Alya'ya sarıldı. O kucaklaşmada herhangi bir kelimeden daha fazla anlayış vardı. Biraz sakinleştikten sonra sonunda olanları açıklayabildi. Ayrıldıktan sonra hamile olduğunu öğrendiğini söyledi. İlk başta tek arzusu geri dönüp Cihan'a her şeyi anlatmaktı ama korku daha güçlü çıktı. Meydandaki trajediyi, Bora'nın ölümünü ve bu olaylardan sonra herkesi saran kaosu biliyordu. Zihninde yeni bir tehlikenin başlangıcı gibi görünüyordu, Deniz için korkuyordu. Kalbinin altında taşıdığı çocuk için korkuyordu. Sevdiği birini tekrar kaybetmekten korkuyordu. Bu yüzden Mardin'den uzak durmuş, bu şekilde çocukları koruduğuna kendini inandırmıştı. Cihan sessizce dinledi. Sonra ona kendi yılını anlattı. Sonsuz arayıştan, sürekli yıkılan umutlardan, onu bir daha asla göremeyeceğine dair inancını neredeyse kaybettiği günlerden bahsetti. Kaçışının onu ne kadar yıprattığını gizlemedi. Alya dinledi ve ona verdiği acının daha da farkına vardı. Her gün onu düşündüğünü itiraf etti. Onu düşünmediği tek bir sabah veya akşam yoktu. Ama zaman geçtikçe geri dönmek daha da zorlaşıyordu. Sonra Cihan onu en çok endişelendiren soruyu sordu. Bu kadar uzun süre sessiz kaldıktan sonra neden şimdi geri dönmeye karar vermişti? Alya onsuz artık yaşayamayacağını söyledi. Kızına baktı ve onu babasından mahrum etmeye hakkı olmadığını anladı. Deniz'in evini ve sevdiği insanları ne kadar özlediğini gördü. Ve sonunda kaçmanın artık hiçbir şeyi çözmediğini fark etti. İşte o zaman Cihan kızını ilk kez kollarına aldı. Küçük yüze baktı, ne kadar zaman kaybettiğini anlamaya çalıştı ve aynı anda hem mutluluk hem de acı hissetti. Adını öğrendiğinde kalbi daha da burkuldu. Alya kızına bir zamanlar hayal ettikleri gibi bir isim vermişti. Kısa süre sonra Deniz'e odaya koştu. Cihan'ı gören çocuk hemen ona doğru koştu. İkisi için de bu buluşma aynı derecede duygusal oldu. Bu yıl boyunca Deniz'e de evinin bir parçasını kaybettiğini hissetmeye başlamıştı.
Onları izlerken Alya, uzun zamandır ilk kez gerçek bir rahatlama hissetti. Ancak ikisi de geri dönmenin anında mutlu bir son anlamına gelmediğini çok iyi anlıyordu. Ayrılık yılı geride çok fazla acı, kırgınlık ve güvensizlik bırakmıştı. Aralarındaki duygular hiçbir yere kaybolmamıştı. Ama şimdi yeniden bir aile olmayı öğrenmeleri gerekiyordu. O akşam ev yavaş yavaş sessizliğe bürünürken, Alya çocuklarla birlikte Deniz'in odasında kalmak üzereydi. Ama Cihan varlığını ancak bugün öğrendiği kızıyla bir dakika daha geçirmek istemiyordu. Alya'dan kalmasını istedi. Kızını uyutmak, onunla birlikte olmak ve en azından kaybedilen zamanın bir kısmını telafi etmek istiyordu. Ve ayrıca bu yıl olan her şeyi duymak istiyordu. Tarihin parçaları değil, kısa açıklamalar değil, hayatının her anını. Kızlarının nasıl büyüdüğünü, Denise'nin nasıl yaşadığını, Alya'nın kendisinin neler yaşadığını ve evden uzakta geçirdiği bu yılı nasıl atlattığını bilmek istiyordu. Ve küçük kızı babasının kollarında uykuya dalarken, Alya uzun zamandır ilk kez, korkusuzca hikayesini anlatmaya başladı. İkisi de önlerinde hala birçok zorlu konuşma olduğunu anlıyorlardı. Ancak bu sefer aralarında artık hiçbir mesafe yoktu. Sadece affetmeye, güvene ve birlikte kurmaları gereken yeni bir hayata giden uzun bir yol vardı. Bu konuşmadan sonra, malikanedeki akşam, bir yıl öncesine göre tamamen farklıydı. Cihan ve Ali arasında hala dile getirilmeyen birçok acı var, ancak çok uzun bir aradan sonra ilk kez, birinin tekrar kaybolacağı korkusu olmadan birlikteler. Çocuk Cihan'ın kollarında uyuyakaldığında, Cihan uzun süre gözlerini ondan ayıramaz. Kendi kızını nihayet kucağına almanın sevinciyle, hayatının ilk yılını kaçırmış olmanın acısıyla karışık bir duygu içindedir. İlk gülümsemelerini, ilk adımlarını, duymadığı ilk kelimelerini düşünür. Ve bu sefer geri dönmek mümkün olmasa da, hayatının tek bir anını bile bir daha kaçırmayacağına kesin olarak karar verir. Sonraki günler onlar için zor geçer. Artık kavga etmezler veya birbirlerini suçlamazlar, ancak aralarında hala bir tedirginlik duygusu vardır. Sanki bir yıl ayrı yaşadıktan sonra birbirlerini yeniden tanıyorlarmış gibi. Alya yavaş yavaş tüm sorunlarını tek başına çözmek zorunda kalmadığına alışır ve Cihan da bir sabah tekrar kaybolacağından korkmamayı öğrenir. Cihan kızıyla çok zaman geçiriyor. Kaybettiği her şeyi telafi etmeye çalışarak kızından adeta hiç ayrılmıyor. Deniz ona yardım etmekten mutluluk duyuyor ve ailenin tekrar bir arada olmasına çabucak alışıyor. Çocuk için Mardin'e dönüş bir yuvaya dönüş oluyor ve onun içten sevinci, Alya ve Cihan'ın gerçekten her şeye yeniden başlayabileceklerine inanmalarına yavaş yavaş yardımcı oluyor.